Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşle başlıyoruz analizlere. Dün bahsettiğim şurada 1925-1908 destek bölgemiz vardı. Bu bölge şu an için çalışıyor. Yukarıda direnç olarak ilk takip edeceğimiz bölge 1950-1945 aralığı. Dün altın gümüşe nazaran daha güçsüz bir hareket sergiledi. Şöyle gümüşten baktığımız zaman gümüşün şu son yükselişini, şu tepkisini altında göremiyoruz. Dolayısıyla gene gümüşün güçlenmeye başladığı bir süreci yaşıyor olabiliriz. Ancak tabii tüm belirleyici bugün Fed'in faiz kararı olacaktır. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşındaki o iyimser hava devam ediyor mu? Bunu takip edeceğiz. Şu düşüşün hem Ukrayna-Rusya savaşının iyimserliğini hem de Fed'in 25 bas puanlık artışını fiyatladığını düşünüyorum. Burada bu akşam yaşanacak 25 bas puanlık fiyat artışı artık altının burada bir dip yapıp tekrar yükselişe geçmesini sağlayabilecektir. Çünkü nedir? Beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır der piyasalar. Dolayısıyla burada da altın beklentiyi sattı, gerçekleşmeyi alacaktır. Ancak tabii bu basın toplantısı sürecinde gene aşağıya doğru sert hareketler görebiliriz. Burada benim için en önemli olan son nokta 1868. Bu bölge kırılıyor mu bu akşam itibariyle? Bunu takip edeceğim. Aksi takdirde zaten buradan gelen alımlarla yukarıda da önemli gördüğüm direnç bölgemiz 1964-1958. Bu bölgenin üstündeki hareketlerde şu yatay banda tekrar döndüğümüzü gösterir. Bu da pozitif bir durumdur altın için. Ons gümüşe geçersek, ons gümüşte dediğim gibi şurada güçlü bir tepki geldi ve bu da altın gümüş rasyosundaki şu satışı, şu düşüş sürecini bize gösterdi, yaşattı. Şimdi burada gene önemli olan bizim altın gümüş rasyosundaki direnç bölgemiz 78-15-78 bölgesi. Aşağıda da destek olarak takip edeceğimiz 76-54-76-43 bölgesi var. Buradaki bu dalgalanma gene bugün içinde devam edeceğini düşünüyorum. Gümüşün de yukarıda direnç olarak takip edeceğimiz 24.98-24.86 bölgesi. Aşağıdaki destek bölgemizde gene 24.57-24.49 aralığından geçiyor. Burada yatayda Fed'in faiz kararını bekleyeceğini bugün düşünüyorum. Ancak tabii Ukrayna-Rusya savaşında yakından takip edeceğiz. Oradan gelebilecek bir ateşkes. Kaldı ki Ukrayna'dan bazı açıklamalar geliyor. Rusya'nın askerlerini geri çekeceği vesaire gibi. Bu tür bir gelişme eğer olursa işte o zaman tekrar gümüşte düşüşleri yaşayabiliriz. Ancak bu düşüşler gene geçici düşüşler olur. Gümüş için de aşağıda stop seviyesi olarak takip edeceğim bölge 23.70-23.54 olacaktır. Eğer bu bölgenin kırılımı gelirse bir süreliğine dışarıdan tekrar izlemeye devam ederim. Zaten biliyorsunuz şu düşüş sürecinde şu bölgeden satış yapmıştım ben. Aynı şekilde altında da bu bölgenin tarihi zirve olduğu ve satış için uygun bir bölge olduğunu daha önce konuşmuştuk. Ve buradan gelen satışlarla da gene altın ve gümüşü sattığımı söylemiştim. Şimdi doğru bir alım yeri kovalıyorum. Dün bu bölgeden bir miktar altında alıma geçtim. Aşağıya düştükçe de şu bölgelerden gene paçal yapmayı düşünüyorum. Ancak bakın aşağıda 1868 kırıldığı takdirde ne kadar zarar ettiğime bakmadan tüm bu pozisyonlarımı kapatırım. Eğer bu tür bir düşüş gelmez, yukarı doğru hareketler görürsek de bu sefer yukarıdaki dirençler kırılıp buradan gelen satışlarda da destek bölgelerini takip edip o bölgelerden alıma geçmeyi tercih ederim. Bu da kademeli bir alım olur. Kısaca söylemek istediğim şey şu aşamada, şu düşüş aşamasında tüm sermayenizle toplu alım yapmak veya satış yapmak çok sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Sermayenizi 3'e 4'e hatta 5'e bölerek işlem yapmanızı tavsiye ederim ki olası beklenmedik hareketlerde zararlarımızı minimize etmemiz çok önemli olacak. Yarın da çok daha net bir grafik göreceğimizi, çok daha net bir tablo göreceğimizi düşünüyorum. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. 15 dakikalıkta işlem yapan arkadaşlar veya gün içi trade etmek isteyen arkadaşlar için. Bakın şurada bir bobin bölgemiz var 15 dakikalıkta.
Bu bölgeyi direnç bölgesi olarak görebilirsiniz. 1935-1931, aşağıda da gene şu fitil boyu kadar bir alanı destek bölgesi olarak düşünebilirsiniz. 1911-1907, bu seviyeleri kendinize esas alarak burada da gene gün içi day trade'lerde veya swing trade'de düşünüyorsanız hani işleme girmek için bu bölgeleri kullanabilirsiniz. Ancak tabi bu tür hareketlerde çok fazla gürültü olur. Stoplarımız çok önemli olacak. Risk sevmeyen yatırımcının bu kadar düşük zaman dilimlerinde işlem yapmasını asla tavsiye etmiyorum. Evet, şimdi bir de gramlara bakalım. Şöyle saatlik grafiklere dönerek. Gram altında dün bahsettiğim şu gap bölgemiz vardı, 900. Bu bölgeden destek bulduk. Sabah saatlerinde de gene öğlene doğru şurada bir satış geldi. Gene buradan bir dönüş görüyoruz şu an. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 919 ve 911 aralığı. Aşağıda ise 887-877 önemli bir destek bölgemiz. Bu %61.8 Fibonacci seviyesinin geçtiği bölge. Gram altında bu destek direnç bölgesini takip ediyor olacağız. Gram gümüşe bakarsak, burada da gene bahsettiğim bir destek bölgemiz vardı. Şuradaki aykırı mumdan gelen 11.51-11.47 bölgesi. Şu an için burası destek olarak çalışıyor. Şu son yükselişin %61.8 bölgesi ise 11.36-11.24. Ya bunun altında stoplar denenebilir, ancak gramlarda tabi dolar Türk lirasının hareketi, dolayısıyla yarınki faiz kararı önemli olacak. Ben bir faiz arttırımının yapılacağını düşünmüyorum. Çok fazla konuşuldu. Ya bu sürecin gene dolar sattırmak için kullanıldığını düşünüyorum faiz kararına kadar. Sonuçta 2022'nin ilk 3 ayı faizleri sabit tutacaklarını açıklamışlardı. Dolayısıyla bu ayda ben faizin sabit tutulacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu kur korumalı mevduat hesaplarının çözüleceği döneme giriyoruz. Burada da düşük bir getiri vermek istemeyeceklerdir. Bu sebepten dolayı da dolar Türk lirasındaki düşüşleri onaylamayacaklarını, istemeyeceklerini düşünüyorum. Faizlerin sabit kalması, dolar Türk lirasındaki hafif de olsa yükselişler altın ve gümüşe de pozitif yansıyacaktır. Ama yukarıdaki biz gene direnç bölgemiz 11.87-11.77'de gram gümüş için, aşağıda da önemli gördüğümüz destek bölgemiz 11.36-11.24. Evet, bu akşam Fed'i takip edeceğiz. Yarın gramlar içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekecek. Dolayısıyla çok çalkantılı, sert hareketlerin olabileceği bir haftayı yaşıyoruz. Burada bizi koruyacak en önemli nokta stoplarımıza sadık kalmak, sahip çıkmak. O yüzden lütfen işlemlere girmeden önce stop seviyelerinizi belirleyin ki beklenmedik büyük zararlardan kendinizi korumayı başarın. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.